Arkadaşlar merhaba, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler videosuyla daha karşınızdayım. Videoma başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu hafta listemize eklenen 10 tane cazip, ucuz yeni hisse var arkadaşlar. Onları da videonun içerisinde buluyor olacaksınız. Bu videomuzda nasıl bir strateji kullandığımızı ayrıntılı olarak öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya yukarıya kart bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu stratejide Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Ayarlarını kartını bıraktığım videodan ulaşabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Eksi 90 seviyesinin altına düştüğü haftalarda ve düşüş mumuyla kapattığı haftalarda bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra eklemeyi bırakıyoruz ve eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluklar arıyoruz arkadaşlar. Her hafta kapanışında her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Ve son olarak eksi 40 seviyesinin altında kapattığı haftada elimizdekileri tamamen satıyoruz arkadaşlar. Stratejimiz bu. Şimdi uyumsuzluktan kastım şu. Mesela Sasa hissesinde şu dönemde 29 Mayıs haftasında 5 Haziran haftasına geçerken görüyorsunuz fiyat yükseliyor. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çeviriyor. Bu uyumsuzlukları sadece eksi 10 seviyesinin üzerinde arıyoruz. Böyle bir uyumsuzluk gördüğümüzde elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu stratejiyi 16 Ekim haftasından beri uyguluyoruz. O tarihten bu yana listemize birçok hisse girdi. Hangilerinde ne seviyedeyiz, hangilerinde ekleme yapacağız, hangilerinde bekleyeceğiz. Şöyle hepsini bir gözden geçirelim. Arkasından da listemize eklenen 10 tane yeni cazip hisse var ve onların analizini yapacağız. Sasa ile başlıyorum arkadaşlar. Sasa hissesinde gördüğünüz üzere şurada eksi 10 seviyesinin çok hafif üstüne atıyor. Ve şu anda uyumsuzluk var mı? Yok. Çünkü fiyatımız düşüyor. Williams da aşağı düşüyor. Eksi 40 seviyesinin altında mı? Ona bakalım. Hayır. Eksi 35 seviyesinde şu anda. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz Sasa hissesi için. Bakın alım yaptığımız tarihten şu yana şu anki seviyesine %20'lik bir kazanç içerisindeyiz. Şimdi EKGYO hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 3 defa alım yapmışız. Şurada eksi 90 seviyesinin üzerine atmış. Bekliyoruz eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını. Şu an alım yaptığımız seviyelerden %20 karlı durumdayız arkadaşlar birkaç hafta içerisinde. Hektaş hissesine geçiyorum. Hektaş'ta eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce 3 defa ekleme yapmışız. Williams'ın eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ben yükselişin başlayabileceğini düşünüyorum. Aksuya hissesine geçiyorum. Burada da eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Şöyle uzun zamandır gelen bir düşüş görüyoruz. Şuralardan itibaren toplanabilirmiş. Tabii biz bu stratejiye 16 Ekim haftasında başladığımız için buradan başladık toplamaya. Şu an zarar içerisindeyiz ama şu eksi 90 seviyesinin üzerine atmış olması ben birkaç hafta içerisinde yükselişin başlayacağı görüşündeyim. Bakalım beraber takip ediyor olacağız. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz çünkü eksi 90 seviyesinin üzerinde. Pegasus hissesine geçiyorum. Pegasus hissesi de ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık ve sonrasında eksi 90 seviyesinin altına hiç düşmedi. İlk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyatına %3.6'lık bir kar içerisindeyiz. Türk Hava Yolları'na geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda yine 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Eksi 90 seviyesinin altına düştüğü için. Oradan şu anki fiyatına %22'lik bir kar içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta burada daha doğrusu ondan önceki hafta burada bir uyumsuzluk oluşmuştu. Bakın fiyat yukarı giderken Williams yönünü aşağı çevirmişti. Burada elimizdekilerin yarısını sattık. Şu anda eksi 23 seviyesinde Williams indikatörü. Eksi 40 seviyesinin altına indiği hafta elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Şurada bir 264 seviyesinde bir direnç var. Burayı kırmaya çalışıyor. Kırabilirse yoluna devam edeceğini düşünüyorum.
Garanti Bankası hissesine geçiyorum. Garanti Bankası hissesini de 16 Ekim haftası eksi 90 seviyesinin altında kapattığı için ilk alımımızı yaptık. Ve sonrasında gayet güzel bir yükseliş geldi. Şimdi bu hafta itibariyle fiyat yukarı giderken Williams yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dolayısıyla garanti hissesinde elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle alımı yaptığımız tarihten şu anki fiyatına kadar %30'luk bir kar elde etmiş durumdayız Garanti Bankası hissesinde. Şimdi Ereğli hissesine geçiyorum. Ereğli hissesinde de ilk alımımızı 16 Ekim tarihinde yaptık. Eksi 90 seviyesinin altında bir daha düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar. Alımı yaptığımız tarihten şu anki fiyatına %3.6'lık bir kar içerisindeyiz. Tuaso hissesine geçiyorum. Tuaso hissesinde de ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık. Daha sonrasında da geçtiğimiz haftalarda eksi 90 seviyesinin altına tekrar düştüğü için iki alım daha yaptık arkadaşlar. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında seyrediyoruz. Dolayısıyla bu haftada bir alım daha yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım belki önümüzdeki hafta tekrardan şu seviyesinin üzerine atabilirse 238 seviyesinin üzerine atabilirse buradan yükselişin başlayabileceğini düşünüyorum. Atamazsa düşüşün devam etmesi durumunda belki 196 daha doğrusu 197 seviyelerine kadar bir gevşeme birkaç hafta içerisinde. Ondan sonra yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Biz şu anda stratejimize göre eklememizi yapıyoruz. Dördüncü eklememizi. Şimdi Astor hissesine geçiyorum. Astor hissesinde de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Şu ana kadar iki alım yapmış durumdayız. Bakın fiyat aşağı düşmesine rağmen Williams yönünü yukarı çevirmiş. Birkaç hafta içerisinde buradan artık bir yükselişin başlamasını beklerim arkadaşlar. Şimdi Sahol hissesine geçiyorum. Sahol hissesinde de 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yapmıştık. Ve sonrasında güzel bir yükseliş yakaladık arkadaşlar. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerinde değil. Aşağıya doğru biraz yönünü çevirmiş durumda. Fakat eksi 40 seviyesinin altına düşmediği için elimizdekileri satmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. İlk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyatına %16.6'lık bir karlılık içerisindeyiz Sahol hissesinde. Şimdi Turkcell hissesine geçiyorum. Turkcell hissesinde de 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerine atamamış. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluklar aramaya başlayacağız. İlk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyatına kadar %19.26'lık bir karlılık içerisindeyiz Turkcell hissesinde de. Şimdi İskenderun Demir. Şimdi bu hafta itibariyle tekrardan eksi 90 seviyesinin altına düştüğü için İskenderun Demir hissesi için bir ekleme daha yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 34.48 seviyelerin üzerine atabilirse tekrardan önümüzdeki hafta buradan yükseliş başlayabilir. Düşüşün devam etmesi durumunda belki birkaç hafta içerisinde 29.34 seviyelerine kadar düşüş gelebilir. Oralardan Williams eksi 90 seviyesinin altında kaldığı hafta kapanışlarında eklemelerimizi yaparız. Daha sonrasında yükselişin gelmesini beklerim arkadaşlar. Şimdi Coca-Cola hissesine geçiyorum. Coca-Cola hissesi de aynı şekilde 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Daha sonrasında güzel bir yükseliş yakaladık arkadaşlar. Şu an Williams yüzde aralığı indikatörümüz eksi 20 seviyesinde. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaparsa elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %29'luk bir karlılık içerisindeyiz Coca-Cola'da. Kozal hissesine geçiyorum. Kozal hissesinde eksi 90 seviyesinin altında düşmemiş durumdayız. Daha önce 4 defa alım yaptık. Şuralarda bir destek bulmuştuk. 21.94 seviyelerinde. Bu hafta altına sarkmadı. Tam da o seviyede kapattı. Önümüzdeki hafta belki buradan destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Kırılması durumunda bir alt destek önümüzdeki haftalar için 18.66 seviyelerinde gözüküyor arkadaşlar. Şu anda herhangi bir şey yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Türk Telekom hissesine geçiyorum. Türk Telekom hissesini de
16 Ekim haftasında ilk alımımızı yapmıştık. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerinde. Bakın geçtiğimiz haftadan bu haftaya güzel bir yükseliş gelmiş. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağıya doğru çevirmiş. Dolayısıyla burada bir uyumsuzluk var. Elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Türk Telekom hissesinde. İlk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata %38'lik bir karlılık elde etmiş durumdayız Türk Telekom hissesinde. Anadolu Efes'e geçiyorum. Anadolu Efes'te de 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yapmıştık. Eksi 90 seviyesinin altında kapattığı için. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerine atmış durumda. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şurada bir direnci var. O 118 seviyesinde. Buraya geçerse hareketin devamını bekleriz. Şu anda ilk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyatına kadar %24'lük bir karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Kontrolmatik hissesine geçiyorum. Kontrolmatik'te eksi 90 seviyesinin altında seyrediyoruz. Fiyatımız da geçtiğimiz haftaya göre düşmüş durumda. Dolayısıyla bir ekleme daha yapıyoruz Kontrolmatik hissemize. Bakalım şurada bir desteği var. 207.4 seviyesinde. Belki birkaç hafta içerisinde buraya kadar gevşeyip buralardan bir destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Bakalım takip ediyor olacağız. Şimdi AG Hol hissesine geçiyorum. AG Hol hissesi eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bakın geçtiğimiz hafta aşağı yönlü kapatmış olduğu 199.8 desteğini de tekrardan üzerine atmış durumda. Gayet iyi. Önümüzdeki hafta yükselişin devamı gelebilir arkadaşlar. Takip ediyor olacağız. Bu hissemizde ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yapmışız. Ve bir daha eksi 90 seviyesinin altına düşmemiş. Dolayısıyla şu anda bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi Alarko hissesine geçiyorum. Alarko hissesi de eksi 90 seviyesinin altına tekrardan düşmüş durumda. Ve geçtiğimiz haftaya göre düşüş mumuyla kapattığı için bu haftada bütçemizden eşit miktarda ayırdığımız tutarla ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım belki şuraya kadar 85.6 seviyelerine kadar bir gevşeme olur. Buralardan böyle yönünü tekrardan yukarı çevirmesini beklerim. Takip ediyor olacağız. Şu anda 4. eklememizi yaptık arkadaşlar stratejimize göre. Kale Seramik hissesine geçiyorum. Kale Seramik hissesinde eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Daha önce 3 defa ekleme yapmışız. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Ziraat Gayrimenkul hissesine geçiyorum. Ziraat Gayrimenkul hissesinde de bakalım 16 Ekim haftasında ilk eklememizi yapmışız. Hala da eksi 90 seviyesinin altına tekrardan düşmemiş durumda. İlk ekleme yaptığımız fiyattan daha düşük bir fiyattayız şu anda. Fakat tekrardan ekleme yapmıyoruz. Çünkü Williams yüzde aralığı indikatörümüz eksi 90 seviyesinin altına düşmemiş durumda arkadaşlar. TSKB hissesine geçiyorum. 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Sonrasında bir yükseliş geldi. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız tarihten şu anki fiyatımıza %9'luk bir karlılık içerisinde şu anda TSKB. Asuzu hissesine geçiyorum. Asuzu'ya da 16 Ekim'de ilk eklememizi yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. İlk ekleme yaptığımız tarihten şu anki fiyata %4'lük bir kazanç içerisinde Asuzu hissesi. Kimpur hissesine de herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Daha önce 3 defa eksi 90 seviyesinin altında düştüğü için ekleme yapmışız. Şu anda da geçtiğimiz haftadan fiyat daha düşmüş gözükmesine rağmen Williams indikatörü yönünü yukarı çevirmiş ve eksi 90 seviyesinin üstüne atmış. Dolayısıyla buradan ben artık bir yükselişin gelmesini beklerim arkadaşlar birkaç hafta içerisinde. Arçelik hissesine geçiyorum. Arçelik hissesinde de eksi 90 seviyesinin altında seyrediyoruz. Daha önce 3 defa eklememizi yapmışız. Bu hafta 4. eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra eklemelerimizi bırakacağız.
Şu anda şu 119 seviyesinde bir Fibonacci desteği var. Belki birkaç hafta içerisinde buralara kadar gevşeyip buralardan destek alır. Belki de direkt buralardan yukarı destek alır. Bakalım, takip edeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Burada biz -90 seviyesinin altında kaldığı haftalar süreci eklemelerimizi yapıyor olacağız. Türk Traktör hissesine geçiyorum. Türk Traktör hissesinde de daha önce 4 defa alımımızı yaptık. Bu hafta belli bir seviyeye kadar fiyatın düştüğünü, sonrasında tekrardan yükselişe geçtiğini görüyoruz ve -90 seviyesini de üzerine atmış durumda Williams indikatörümüz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Artık buralardan bir yükselişin gelmesini bekliyorum ben. Doğuş Otomotiv hissesine geçiyorum. Daha önce 2 defa ekleme yapmışız. -90 seviyesinin altında seyrettiği için. Bu hafta da -90 seviyesinin altında. Dolayısıyla bir ekleme daha yapıyoruz. Geçtiğimiz haftadan fiyatın düşmüş olduğunu görüyorsunuz. Fakat Williams indikatörü yönünü yukarı çevirmiş durumda. Artık birkaç hafta içerisinde buralardan ben yükselişin gelmesini beklerim. Doğuş Otomotiv hissesinde. Yayla Agro'ya geçiyorum. Yayla Agro'da da daha önce 5 defa alım yaptık. -90 seviyesinin altında seyrettiği için. Bu hafta itibariyle tekrardan -90 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda. Bakın mesela daha önce şuralarda -90 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Ve sonrasında gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. %143'lük bir yükseliş gelmiş. Şu anda da tekrar -90 seviyesinin üzerine attı. Şurada bir desteğimiz vardı 14.75 seviyesinde. Geçtiğimiz hafta bunun altında kapattı. Bu hafta tekrardan üzerine yükseldi. Ben yönünü yukarı çevirebileceğini ve ilk etapta 16.84 seviyelerine doğru bir yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Takip ediyor olacağız. Şu anda herhangi bir şey yapmıyoruz bu hissede. Bekliyoruz arkadaşlar. SDT Uzay Sanayi hissesine geçiyorum. Tekrardan -90 seviyesinin altına atmış durumda ve dolayısıyla buradan bir ekleme daha yapıyoruz. Şu anda 280.75 seviyesinde bir destek var. Henüz kırılmış durumda değil. Belki buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir. Bakalım, takip ediyor olacağız. Şu an 3. eklememizi yapmış olduk bu hissemize, -90 seviyesinin altında seyrettiği için. Europower Enerji hissesine geçiyorum. Tekrardan -90 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda. Daha önce 4 defa alım yaptık bu hissede. Bu hafta fiyat düşmesine rağmen -90 seviyesinin üzerine yükseldiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ve uyumsuzluk olduğunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyat geçtiğimiz haftaya göre daha düşük seviyede. Williams indikatörümüz yönünü yukarı çevirmiş vaziyette. Ben artık 1-2 hafta içerisinde buralardan bir yükselişin başlamasını beklerim bu hissede. CW Enerji hissesine geçiyorum. Tekrardan -90 seviyesinin altına sarkmış durumda. Dolayısıyla bir ekleme daha yapıyoruz. 4. eklememizi yapmış olduk arkadaşlar. Smart Güneş Enerjisi hissesine geçiyorum. Şu an tekrar -90 seviyesinin altına atmış durumda. Dolayısıyla 4. eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce 3 defa ekleme yapmışız, görüyorsunuz. Bakın daha önce mesela buralarda -90 seviyesinin altına düştüğünü ve sonrasında gayet güzel bir yükselişin geldiğini görüyorsunuz. Tekrardan aynı yükselişleri görebileceğimizi düşünüyorum. Listemizde olan tüm hisselerde. Şimdi Gesan hissesine geçiyorum. Gesan hissesi -90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Fiyat düşmüş olmasına rağmen herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Burada da bir pozitif uyumsuzluğun oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla birkaç hafta içerisinde yükselişe başlamasını beklerim arkadaşlar Gesan hissesinin. Şimdi EİS Eczacıbaşı hissesine geçiyorum. Tekrardan -90 seviyesinin altına attığı için bu hafta 2. eklememizi yapıyoruz. EİS Eczacıbaşı hissesinde. Sarkuysan hissesine geçiyorum. Sarkuysan hissesine daha önce -90 seviyesinin altında kaldığı için 3 defa ekleme yaptık. Ve sonrasında bu hafta itibariyle güzel bir yükseliş geldi. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. -10 seviyesinin üzerine yükseldikten sonra uyumsuzluklar arayacağız. Daha sonrasında -40 seviyesinin altına düştüğünde de elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Alpas hissesine geçiyorum.
Alfa hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta -90 seviyesinin üzerine attı ve yükselişte kapattı haftayı. Ekleme yapmayı bırakıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Selçuk Eczacı Deposu hissesine geçiyorum. Bu da -90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Çimsa'ya geçiyorum. Çimsa da -90 seviyesinin altına düşmüş durumda. Bir ekleme daha yapıyoruz arkadaşlar. Ahlatçı Doğalgaz hissesine geçiyorum. Bu da aynı şekilde -90 seviyesinin altına düşmüş durumda ve düşüş mumu var. Dolayısıyla bir ekleme daha yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Borusan hissesine geçiyorum. Bu da -90 seviyesinin üzerine atmış durumda şu anda. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Oyak Çimento hissesine geçiyorum. Oyak Çimento hissesi de -90 seviyesinin altında seyrediyor. Bir alım daha yapıyoruz. Şu anda uyumsuzluk olduğunu görüyorsunuz. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımız düşmüş. Williams yönünü yukarı çevirmiş. Dolayısıyla 1-2 hafta içerisinde bu hissede yükselişin başlayabileceğini düşünüyorum. Enerjisa hissesine geçiyorum. Enerjisa hissesinde geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yapmışız. Bu haftada yükseliş gelmiş. -90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Kiler Holding hissesine geçiyorum. Evet, geçen hafta ilk alımımızı yapmışız. Bu haftada güzel bir yükseliş gelmiş. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Akçansa Çimento hissesine geçiyorum. Burada da geçen hafta ilk alımımızı yapmışız. Bu hafta fiyatımız düşmüş. Williams indikatörümüz -90 seviyesinin altında seyrediyor fakat yönünü yukarı çevirmiş. Ekleme yapıyoruz. Yönünü yukarı çevirmiş olması güzel. Birkaç hafta içerisinde yükselişin başlamasını beklerim ben Akçansa hissesinde. Zoren'e geçiyorum. Zoren'de de geçen hafta ilk alımımızı yapmışız. Bu hafta düşüşte devam etmiş. Williams indikatörü de -90 seviyesinin altında seyrediyor. Bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi İzdemir hissesine geçiyorum. Geçen hafta ilk alımımızı yapmışız. Bu hafta da fiyatımız düşmüş ve Williams -90 seviyesinin altında seyrediyor. Bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Anadolu Hayat Emeklilik hissesinde geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yapmışız. Bu hafta fiyatımız düşmüş. Williams -90 seviyesinin altında seyrediyor. Bir alım daha ekliyoruz. Vestel hissesine geçiyorum. Vestel hissesinde de geçen hafta ilk alımımızı yapmışız. Bu hafta -90 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Fiyatımız da düşmüş. Bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Evet, MIA Teknoloji hissesine geçiyorum. Geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yapmış durumdayız. Bu hafta Williams indikatörü -90 seviyesinin üzerine atmış. Yükseliş de gelmiş gözüküyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Şimdi bu hafta listeye yeni eklenen 10 tane hisse var demiştim arkadaşlar. Bu hisseler cazip hale gelen, ucuz hale gelen hisseler Şişecam, İş Yatırım Menkul, Aksen, Dohol, Aygaz, Aksa, Vestel Beyaz Eşya, Koza Anadolu Metal, Magen ve Yöetek hisseleri arkadaşlar. Şimdi onlara bir bakalım. Evet, Şişecam'da başlıyorum. Şişecam'da -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı arkadaşlar. Şişecam toplamaya başlayabiliriz. İlk alımımızı yapıyoruz burada. Eşit miktarda böldüğümüz bütçemizde. Burada bütçenizi 6 ya da 8'e bölmenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü bazen haftalarca beklemek durumunda kalınabiliyor. 8'e böldüğünüz bütçenizde ilk alımınızı yapabilirsiniz arkadaşlar bu hafta Şişecam için. Şimdi İş Yatırım Menkul Değerler hissesine bakalım. O da -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Ve dolayısıyla ilk alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce -90 seviyesinin altında şurada bir hafta kapatmış sadece. Ve gelen yükselişe bakın arkadaşlar. %231'lik bir yükseliş olmuş. Gayet güzel bir yükseliş. Nisan ayından Ağustos ayına kadar. Şimdi Aksen hissesine geçiyorum. Aksen hissesinde de -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burada da daha önce şu dönemlerde bakın
mesela ocağın son haftasından itibaren eksi 90 seviyesinin altında kapattığı haftalar olmuş. İşte buralarda eklemeler yapmış olsaydınız ve sonrasında gelen yükseliş %47'lik bir yükseliş olmuş. Gayet iyi. Ne zamandan? Mayıs ayından Ağustos ayına kadar. Şimdi Dohol hissesine geçiyorum. Dohol hissesinde eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce şurada bir eksi 90 seviyesinin altında kapanış olmuş. Ve sonrasında buralara kadar fiyat yükselmiş arkadaşlar. Eylül ayına kadar %92'lik seviyelerde yükselmiş. Tabii şöyle öncesinde bir yatay seyir olmuş haftalar boyunca. Sonra yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şimdi Aygaz hissesine geçiyorum. Aygaz hissesi de eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk eklememizi yapabiliriz. Bakın daha önce şuralarda eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar olmuş. Mesela şuradan başlamış 6 Şubat haftasından. Mesela şuralarda Mart'ın birkaç haftasında eklemeler yapmışsınız. Sonra Nisan'da şöyle bir iki ekleme. Sonrasında gelen yükseliş gayet iyi arkadaşlar. %150'lik bir yükseliş gelmiş sonrasında. Şimdi Aksa hissesine bakalım. Aksa hissesi de eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce şuralarda eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar yapmış. Ve sonrasında %80'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gayet iyi. Vestel beyaz eşya hissesine geçiyorum. Bu da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk eklemimizi yapıyoruz. Daha önceki eksi 90 seviyesinin altındaki kapanışlardan sonra gelen yükselişe şöyle bir bakalım. %93'lük yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gayet iyi. Şimdi Kozan Anadolu Metal hissesine geçiyorum. O da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Şuradan ilk eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada da daha önce eksi 90 seviyelerinin altında kapanışları görüyorsunuz. Şu dönem boyunca bu hissede toplama yapıyorsunuz arkadaşlar. Şubat ayından işte Mayıs ayına kadar. Sonrasında işte ortalamanın şuralarda olsun diyelim. Gelen yükseliş %72. Gayet iyi arkadaşlar. Şimdi Magen hissesine geçiyorum. Margün Enerji. Bu da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce şuralarda Mayıs 2 Mayıs ve 8 Mayıs haftasında eksi 90 seviyesinin altında 2 hafta kalmış ve akabinde %130'luk bir yükseliş gelmiş arkadaşlar Ekim ayına kadar. Son olarak Yeotek hissemiz var. O da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla ilk eklememizi yapabiliriz. Şu anda 193.1 seviyesinde bir destek var. Buralardan yönünü yukarı çevirip yoluna devam edebilir. Bakalım takip ediyor olacağız. Daha önce şu Mayıs, 2 Mayıs haftası ve 8 Mayıs haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar yapmış. Ve akabinde gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Zirvesine kadar %400'lük bir yükseliş gelmiş Ekim ayına kadar arkadaşlar. Bu hafta cazip hisseler videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.